Herkese merhaba. Sizleri 2008 yılına götürüyorum. Beyazlarda Rajabov, siyahlardaysa Carlsen. Hazırsanız oyuna başlayalım. E4, C5, Sicilya savunması, at F3, D6, D4, C alır D4, at alır D4, at F6, at C3, G6. Dragon varyantı, fil E3, vezir D2, uzun rok planını hazırlıyor. Siyahlar bu konumda at G4 ile fili isterse fil B5, fil D7 kapatılırsa fil açmazda kalacağı için vezir alır G4 ile Racabov atı kazanır. At C6 yapılırsa at alır C6, B alır C6, fil alır C6. Şah kale çatalı atar ve beyazlar çok üstün kalır. Nerede kalmıştık? Fil E3, fil G7, fili uzun çapraza yerleştirdi. F3, E4'ü desteklerken şah kanadı saldırısı için G4 sürüşünü hazırlıyor. At C6, D4 atına baskı oluşturdu. Vezir D2, vezir fil bataryası oluşturdu. Uzun rok hazırladı. Kısa rok, şahını güvenli konuma getirdi. Racabov'un otomatik bir şekilde uzun rok atması D5 hamlesiyle yanıtlanır. Fil C4. Rakibinin D5 sürüşünü kesiyor ve F7'ye baskı oluşturuyor. Fil D7, fil B3. Profilaktik hamle ileride gelebilecek saldırılara karşı önlem alıyor. Fili artık piyonlar savunuyor. Kale C8. Kalesini yarı açık hatta geldi. Fianchetto fili ile birlikte C3 atına baskıyı artırıp şah kanadından gelecek saldırıya karşı vezir kanadından saldırı oluşturacak. H4. Şah kanadındaki dikeyleri açıp rakip şaha ulaşmak istiyor. H5. Carlsen Rajabov'un H5 sürüşünü engelledi. Uzun rok. Ters kanada roklar atıldı. Ters kanada roklarda taraflar rakip şahın olduğu kanattan piyon sürüşleri ile rakip şaha ulaşmaya çalışır. At E5. At merkeze yerleşti. Gerekli durumda at C4 gelebilir. Bu konumda F4 ile atı rahatsız etmek iyi bir fikir değil. Bu hamle atın G4'e yerleşmesini sağlar. Sonrasında şah kanadından atak oluşturmak zorlaşır. Fil G5, kale C5. Kale 5. yataydan savunmaya da destek olabileceği gibi C8 karesinde yer açıyor. C dikeyinde kaleleri çiftleyip C3 atına baskıyı artırma planına hizmet ediyor. Şah B1, profilaktik hamle, şah yarı açık C dikeyinden ayrıldı ve A2'yi destekledi. Kale E8, fil H6 gelindiğinde fianchetto filini H8'e saklayabilir. G4. Şah kanadındaki dikeyleri açmak için piyon feda ediyor. H alır G4, H5. Şaha ulaşmak için bir piyon fedası daha. Carlsen dikkatli olmalı. G alır H5 yapılırsa fil alır F6, E alır F6'dan sonra Rajabov'un etkili bir saldırısı olurdu. Nerede kalmıştık? H5. At alır H5. Rajabov'dan mükemmel bir kalite fedası geliyor. Kale alır H5, çift ünlem. Mata giden yolda materyal hesabı yapılmamalı. G alır H5. Carlsen'in şah kanadı piyonları dağıldı. Eğer mat olmadan konumu savunabilirse materyal üstünlüğüyle kazanca yürüyecek. Rajabov ise Carlsen konumunu sağlamlaştırmadan bir şeyler yapmalı. Vezir H2, ver H5'i. H5'i korumanın bir yolu yok. At G6. At şahın savunmasına yardıma geliyor. Vezir alır H5. Vezir A5. En iyi savunma saldırıdır prensibiyle hareket ediyor. C3 atına baskıyı artırdığı gibi G5'teki fili istedi. G6 atı boşta değil mi? Vezir alır G6 yapılırsa E6 açmazdan çıkar ve veziri ister. Vezirin fazla seçeneği yok. Vezir H5, kale alır G5. Racabov'un saldırısı sonlanır. Materyal geride, kötü konumda kalırdı. Kaldığımız yerden devam edelim. Vezir A5, F4, fili destekliyor. Artık G6 atını alabilir. At istek altında. At F8'e oynarsa fil alır F7. Bir hamlede mat var. F4'e geri dönelim. Atın seçenekleri kısıtlı. At H8'e gidip F7'yi korursa F5.
Racabov'un devamında kale H1, vezir H7, fil H6 ile kazanca götüren bir saldırısı olurdu. Nerede kalmıştık? F4. Burada Carlsen kalite önde ama bu tip konumlarda kalite farkı her zaman somut bir avantaj anlamına gelmez. Savunma kaynakları tükeniyor, taşlar sıkışıyor. Bu yüzden Carlsen kaliteyi geri vermek zorunda. Kale alır G5. Bu feda ile birlikte pozisyonunu stabilize ediyor. Böylece materyal eşitlense de konumun dinamikleri tamamen değişiyor. Bu hamle bir fedadan çok stratejik bir zorunluluk. Bazen satrançta kazanmak elindekini tutmakla değil, doğru anda vazgeçmekle mümkün olur. Carlsen bunu çok iyi biliyor. F alır G5, E6. Filin çaprazını kapattı. Racabov'dan at fedası geliyor. At F5. E alır F5. Filin çaprazı açıldı. Vezir alır G6. Siyahlar boş bir hamle yaparsa örneğin A6. Racabov 3 hamlede mat eder. Bunu size bırakıyorum. Cevabı yorumlara yazabilirsiniz. Fil E6 açmazdan çıktı ve veziri istedi. Vezir H5. F alır E4. At alır E4 yapılırsa fil alır B3 devamında kale alır E4 ile at düşer. Kale F1 F7'ye yüklendi. Vezir E5 vezir fil bataryası oluşturdu. E6 filini desteklerken C3 atını açmaza alıyor. Racabov'dan kale fedası geliyor. Kale alır F7. Bu kale alınırsa fil alır F7. 3 hamlede mat var. Vezir alır F7. Şah H7 ya da Şah H8 fark etmiyor. Örneğin Şah H8. Vezir H5. Fil H6 zorunlu. Vezir alır H6 ile Racabov mat ederdi. Nerede kalmıştık? Kale alır F7. Carlsen piyon önde. Taş değişimlerine gidiyor. Fil alır B3. A alır B3. G3. Piyon terfi karesine yaklaşıyor. Şah A2. Birinci yataydan gelebilecek şahlara karşı önlem aldı. Kale F8. Gel kaleleri değişelim. Kale alır B7 yapılırsa vezir A5. At A4. Vezir F5. B7'deki kale amaçsız kalır. Carlsen G2, G1 ile vezir terfi etmek isterdi. Nerede kalmıştık? Kale F8. Kale alır F8. Şah alır F8. Vezir G4. G geçerini arkadan tuttu. E3. Bu sefer de E geçeri devreye giriyor. G6. F7 karesini kontrol etti. Carlsen'den büyük bir hata geliyor. E2. Racabov bu konumda vezir D7 ile F7'den mat istemeliydi. Bu konumda vezir E7 yapılırsa vezir C8, vezir E8, vezir F5, şah G8, vezir D5, şah H8, vezir H5. Hamle tekrarlarıyla oyun pata giderdi. Vezir D7 hamlesine geri dönelim. Şah G8 yapılırsa vezir C8, fil F8, vezir alır B7. Ver matı, fil G7, vezir C8, fil F8. Hamle tekrarlarıyla oyun pata giderdi. Nerede kalmıştık? E2. Vezir F3, şah E8, vezir F7, şah D8, vezir G8, şah D7, vezir F7, vezir E7. Gel vezirleri değişelim. Vezir F5, şah D8, vezir A5, B6, şah çekiş kalmadı. Vezir D5, Carlsen E1 sürüp vezir terfi ediyor. Vezir A8, şah D7, vezir B7, Carlsen şah E8 oynuyor ve Racabov oyunu terk ediyor. Carlsen vezir önde, yapılacak bir şey yok. Analizi beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere.